Merhabalar, Çeyko Odası'nız efendim. Bugünkü gökyüzü gündemimizde Neptün aldık. Neptün 31 Mart 2025'te Koç burcuna geçecek. 14 yıllık balık saltanatını bırakıp Koç burcunda ilerleyecek. Ancak bir ilerleyecek, sonra tekrar gerileyecek, balığa geri dönecek ve tekrar ileriye geçip Koç'a gelecek ve tam olarak 31 Ocak 2026'da tekrar geri dönmeksizin Koç burcunda olacak. Neptün'ün bu Koç ve Balık burçlarındaki hareketleri bireysel ve kolektif düzeyde derin dönüşümleri getirecek efendim. Bu süreç Neptün'ün temsil ettiği hayaller, sezgiler, ruhsal farkındalık ve yanılsamalarla Koç'un temsil ettiği cesaret, liderlik ve bireysel ifade arasında bir etkileşim yaratacak. Neptün 14 yıldır Balık burcundaydı. Burada ruhsal arayışlar, kolektif bilinç, empati ve fedakarlık temalarını vurguladı. 14 yıldır Neptün en güçlü çalıştığı yerde yönetici gezegeni olduğu Balık'taydı. Aldattık, aldatıldık, kendimizi aldattık, kandırıldık, kendimizi kandırdık. Kim bilir neler yaşadık bu süreçte çünkü çok etkili çalıştı. Koç burcuna geçişiyle birlikte bu temalar daha bireysel ve hareket odaklı bir şekilde ifade bulacak. İlham verici liderlikler, toplumsal hareketlerde cesur çıkışlar ve idealleri için mücadele eden gruplar ön plana çıkabilir. Ancak aynı zamanda aceleci veya yanılsamalarla dolu kararlar alma riski de artabilir. Özellikle Koç, Aslan, Yay burçları gibi ateş burçları için yaratıcı bir dönemi işaret edecek. Ancak dikkat edilmezse hayalleri gerçekleştirme yolunda sabırsızlık veya yön kaybı da yaşanabilir. Bilinen en son Neptün Koç burcunda olduğu dönem Amerikan İç Savaşı'nın en önemli tarihi olaylardan birine işaret eder. Koç burcunun mücadelesini, cesaretini ve liderliğini yansıtan bu savaş, Kuzey ve Güney arasındaki kölelik ve devlet hakları gibi derin ideolojik çatışmalar sonucu patlak vermiştir. Koç'un cesareti, arayışı ve liderlik teması, savaşın patlaması, başlaması ve özellikle Abraham Lincoln liderliğini içerir. İç savaş, özellikle köleliğin sona ermesi ve birliğin korunması adına verilen büyük bir mücadele olarak tarihe geçmiştir. 31 Mart 2025'te Neptün Koç burcunda ilerleyecek ve 3 Haziran 7 Ağustos arasında Koç burcunda yine durağan pozisyonda olacak. Neptün durağan olduğunda gezegenin enerjisi daha yoğun hissedilir. Koç burcundaki bu dönemde hayaller, idealler üzerine derin düşünme zamanı olacak. Cesurca yeni başlangıçlar yapmak istesek de neyin gerçek, neyin yanılsama olduğunu anlamak zor olacaktır. Kolektif olarak toplumsal hareketlerde duraksamalar veya yeniden değerlendirme süreçleri görülebilir. 7 Ağustos 2025'te Neptün retro hareketine başlayacak. Neptün retrosu bir içe dönüş ve ruhsal temizlik dönemi olacak. Koç burcundaki retro hareket bireysel hedeflerimizi ve hayallerimizi sorgulamamıza neden olabilir. Bu dönemde kendi motivasyonlarımızı gözden geçirmek için bir fırsat doğacaktır. Özellikle aceleyle alınan kararlar bu süreçte yeniden düşünülebilir. İlişkilerde ve hedeflerde gerçeklikten kopmama konusunda dikkatli olunmalıdır. 20 Ekim 2025'te retro hareketiyle Neptün Balık burcuna geri dönüyor. Neptün'ün tekrar Balık burcuna geçmesiyle önceki ruhsal temalar ve duygusal meseleler gündeme gelir. Bunlarla ilgili yarım kalmış işlerini tamamlayacaktır. Bu süreç geçmişte kalan yarım spiritüel veya duygusal meseleleri tamamlamak için bir fırsat olacak hepimizin. Kolektif düzeyde toplumsal hassasiyet ve empati artabilir. Ancak yanılsamalar, kafa karışıklığı ya da hayal kırıklığı da yaşanabilir. Malum Neptün Balık burcunda çok
güçlü çalışıyor. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. Neptün'ün durağanlığı ruhsal ve duygusal yoğunluğu arttıracaktır. Bu dönem derin içe dönüş ve ruhsal uyanışlar için uygundur. Özellikle su grubu burçlar Yengeç, Akrep, Balık bu enerjiden daha fazla etkilenecektir. Sanat, yaratıcılık, meditasyon, dua gibi alanlarda derinleşmek için güçlü bir dönem olacaktır. 9 Ocak 31 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda ileri harekette olacak. Neptün'ün ileri hareketine geçmesiyle retrosu sırasında üzerinde durulan konular netleşmeye başlayacaktır. Kolektif olarak toplumsal ideallerin daha sağlam temeller üzerine inşa edildiği bir dönem olabilir. Bireysel olarak ruhsal gelişim yolculuklarında bir ilerleme hissi yaşanabilir. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün yeniden Koç burcuna geçecek ve bir daha Balık burcuna geri dönmeyecek. Bu geçiş Neptün'ün Balık burcundaki 14 yıllık döngüsünü tamamen kapatacak. Koç burcunda kalıcı bir şekilde ilerlemesi bireysel cesaret ve özgürlük temalarının uzun vadede vurgulanacağı bir döneme işaret ediyor. Yeni liderlik anlayışları, özgürlük arayışı ve toplumsal hareketlerin yeniden şekillenmesi beklenebilir. Kendi ideallerimiz için harekete geçme ve ilham verici adımlar atma zamanı gelir. Cesur adımlar atarken gerçeklikten kopmamaya dikkat etmek gerekir. Bu Neptün'ün Koç burcu seyahati boyunca 14 sene o da. Hayalleri somut bir plana dönüştürebilmek çok önemli. Ruhsal olarak derinleşmek, sezgilerimizi dinlemek ve geçmişi şifalandırmak için bu süreci değerlendirebiliriz. 31 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçecek. Neptün'ün Koç burcuna geçişi Balık burcunda olduğu sırada 2012'den 2025'e kadar odaklandığımız kolektif hayallerden daha bireysel hedeflere geçiş yapmamızı sağlayacak. Koç'un öncü enerjisi Neptün'ün hayalperest doğasını daha dinamik, cesur ve hareket odaklı hale getirecektir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için cesur adımlar atabilirsiniz bu dönemde. Ancak bu süreçte aceleci veya fazla hayalperest davranmak yanılsamalara yol açabilir. Liderlik, özgürlük temaları öne çıkacak. Yeni lider figürleri veya toplumsal hareketlerin doğuşuna tanık olabiliriz. Ancak bu süreçte aşırı idealist veya agresif davranışlar çatışmalara da yol açabilir. Sanat dünyasında bireysel ifade ve yenilikçi yaklaşımlar artacaktır. Yeni akımlar, cesur ve sıra dışı tarzlar ortaya çıkabilir. Koç, Aslan, Yay gibi ateş burçları için bu dönem ilham verici projeler, liderlik fırsatları ve yaratıcı başarılar söz konusu olabilir. Yengeç, Terazi ve Oğlaklar için değişime direnç yerine uyum sağlama gerekliliği hissedilebilir. 3 Haziran 7 Ağustos arasında Neptün Koç burcunda durağan pozisyonda olacak. Neptün durağan pozisyonda olduğunda gezegenin enerjisi içe dönük bir hal alır. Bu hayallerimiz ve hedeflerimizi yeniden değerlendirmek için ideal bir dönem olabilir. Kendinizi ve motivasyonlarınızı sorgulama zamanı. Gerçekten ne istediğinizi anlamak için bir mola vermek gerekebilir. Sanatsal yaratıcılık artabilir ancak harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Koç burcunun aceleci enerjisi nedeniyle yanlış adımlar atma riski bulunuyor. Lütfen dikkatli olun. 7 Ağustos 2025'te Neptün retro hareketine başlayacak. Neptün retrosu içe dönüş ve kendini sorgulama dönemidir. Koç burcunda başlayan bu retro bireysel hayallerimizi, ideallerimizi, hedeflerimizi ve liderlik anlayışımızı yeniden değerlendirmemize neden olur. Hedeflerinizin gerçekçi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Koç burcundaki retro, cesaretle başladığınız projelerin eksik yönlerini gösterebilir. Yanlış hayaller ve gerçekçi olmayan beklentiler su yüzüne çıkabilir. İlişkilerde bencil tutumları gözden geçirmeniz gerekebilir. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün retro hareketle Balık burcuna geri dönecek. Balık burcuna geri dönüşü Neptün'ün doğal alanına dönmesi anlamına gelir.
Bu balık temalarının ruhsallık, empati, şifa tekrar gündeme geleceği bir dönemdir. Geçmişte ruhsal olarak anlamadığınız veya bıraktığınız meseleleri tekrar gözden geçirebilirsiniz. Duygusal olarak hassasiyet artabilir, insanlarla daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Gerçeklikten uzaklaşma veya hayallere fazla kapılma riski yüksektir bu dönemde. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Balık burcunda durağan pozisyonda olacak Neptün. Bu dönem Neptün'ün enerjisinin en güçlü hissedildiği bir zaman dilimi olacaktır. Ruhsal ve duygusal yoğunluk artacaktır. Geçmiş yaraları, travmaları şifalandırmak için ideal bir zamandır. Sanatsal ve ruhsal çalışmalar için mükemmel bir dönemdir. Gerçeklikten kopmamak için sezgilerinizi akıl süzgecinden geçirin. 9 Ocak ile 31 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda ileri hareketinde olacak. Neptün'ün ileri hareketine geçtiğinde retro sırasında üzerinde durulan konular netleşmeye başlayacaktır. Ruhsal ve duygusal meselelerde bir ilerleme hissi yaşanır. İlişkilerde, hayallerde ve ruhsal konularda daha net bir anlayış kazanabilirsiniz. Retronun getirdiği duraksamalardan sonra ilerlemek için yeni yollar bulabilirsiniz. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün tamamen Koç burcuna dönmüş olacak. Bir daha tekrar Balık burcuna dönmeyecek. Bu Neptün'ün uzun süreli bir döngüyü kapatıp yeni bir başlangıç yaptığı andır. Koç burcunda kalıcı olarak ilerlemesi cesur ve öncü bir enerjiyi kalıcı hale getirecektir. Herkes kendi yolunu cesurca belirlemek isteyebilir bu dönemde. Toplumsal hareketler, teknolojik gelişmeler ve liderlik anlayışları tamamen yenilikçi bir hale gelebilir. Toplum eski ruhsal kalıplardan sıyrılarak yeni ideallerle hareket etmeye başlayabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmek önemli. Ancak sabırsızlık ve acelecilikten kaçının bu dönemde. İçsel şifalanma ve ruhsal farkındalık için fırsat yaratın, ancak yanılsamalardan kaçının. Neptün'ün Koç enerjisiyle yarattığı ilhamı somut eylemlere dönüştürmek için planlı olarak hareket edin. Bu geçiş bireysel ve kolektif düzeyde büyük değişimlerin öncüsü olacaktır. Gerçekçi hedefler belirleyerek ruhsal derinlik ile cesur eylemler arasında bir denge kurabilirsiniz. Merhaba Koçlar. Koç burçlarının özellikle 12. ve 1. evi Neptün'ün bu hareketleriyle etkilerini hissettirecektir. Bu evler ruhsal dünyamız ve kimlik, beden, dış dünyaya yansıttığımız enerjiyle ilgilidir. Neptün'ün bu süreçteki hareketleri içsel dönüşüm ve bireysel kimlik arasındaki dengenizi etkileyebilir. Neptün Balık burcundayken ruhsal alanlar, bilinçaltı, geçmiş karmalar, izolasyon, kayıplar ve fedakarlıklarla ilişkiliydi. 12. evinizden geçti 14 senedir. Neptün burada güçlenir ve bu alanları derinleştirir. Bu süreçte ruhsal bir derinleşme yaşayabilirsiniz. Geçmişte fark etmediğiniz bilinçaltı korkularınız veya hayalleriniz gün yüzüne çıkmış olabilir. Geçmişte bastırılmış duygular ve çözülmemiş travmalarla bu dönemde yüzleşmiş olabilirsiniz. Bu durum bazen duygusal dalgalanmalarda getirmiş, ancak şifalanmış da olabilirsiniz. Kendinizi geri çekmiş, izole hissetmiş, yalnızlık ve içsel huzursuzlukla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekmiş olabilir. Bu durum kendinizle derin bir bağ kurmanıza yardımcı olmuştur. Ayrıca 12. evdeki Neptün gerçeklikten kopma ve kaçış eğilimi de yaratmış olabilir. Şimdi Neptün 1. evinize Koç'a geçecek. Kimlik, dışa yansıma, beden, kişisel imaj ve özgüvenle ilgilidir 1. ev. Neptün'ün bu eve girişi kişisel kimliğinizde büyük değişimler yaratabilir. Kim olduğunuz, hayattaki amacınız ve dış dünyada nasıl algılandığınız konusunda bir belirsizlik yaşayabilirsiniz. Bu süreç kimliğinizi ruhsal olarak daha derin bir temelde yeniden inşa etme fırsatı sunar. Görünüşünüzde veya dış dünyaya yansıttığınız enerjide değişimler olabilir. Daha yumuşak, sezgisel ve etkileyici bir enerji yayabilirsiniz.
Kendi vizyonlarınızı cesurca gerçekleştirme arzusu doğabilir. Özellikle sanatsal ve yaratıcı alanlarda daha önce keşfetmediğiniz yetenekler ortaya çıkabilir. Birinci ev bedeni de temsil ettiğinde Neptün burada hassasiyetler de yaratabilir. İnsanlar sizi daha mistik, etkileyici veya karizmatik bulabilir. Ancak başkalarının sizi nasıl algıladığı ile ilgili bir belirsizlik ya da yanlış anlaşılma riski de yüksektir. Neptün, idealizm ve hayallerin gezegeni olduğu için bu süreçte kimliğiniz veya hayat planlarınız hakkında aşırı hayalperest ya da gerçekçi olmayan beklentilere kapılabilirsiniz. Ayaklarınızı yere sağlam basmanız önemlidir. Şimdi Neptün'ün hareketlerine bir bakalım. 31 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçecek ve bu dönemde daha cesur ifade etmek isteyeceksiniz kendinizi. Ancak kimlik arayışı, ben kimim sorusu etrafında şekillenecektir. Kendinize olan güveniniz artabilir, ancak bu güvenin hayalci bir temele dayanmadığından emin olmanız gerekir. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün 1. evinizde duran pozisyonda olacak. Bu dönemde kimliğiniz ve hayalleriniz hakkında durup düşünme zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak isterken gerçeklikten uzaklaşma riskine dikkat edin. Fiziksel enerjinizde dalgalanmalar olabilir. Kendinize daha fazla özen gösterin. 7 Ağustos 2025'te Neptün retro ve Balık burcuna geçecek. Hayatınızdaki kimlik krizleri ya da yanlış algılarınızı fark edebilirsiniz. İş dünyanızda derin bir arınma sürecine girebilirsiniz. Bu dönemde geçmişte yaptığınız hataları ve eksik yönlerinizi telafi etmek için bir fırsattır bu dönem. 22 Ekim 2025'te Neptün Balığa geri dönüyor. Ruhsal olarak derinleşme, duygusal şifa ve içsel bir yolculuk zamanı. Geçmişle yüzleşmek ve bırakmanız gereken şeyleri fark etmek için güçlü bir süreç olacak bu dönem. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün tekrar Koç burcuna girecek. Bu tarihten itibaren kimliğinizde daha güçlü bir netlik hissetmeye başlayacaksınız. Ruhsal olarak arınmış, kendi yolunuza daha emin adımlarla ilerleyen bir birey haline gelirsiniz. İlham verici ve cesur bir liderlik enerjisi geliştirebilirsiniz. Bu dönemde kendi kimliğinizi yeniden tanımlarken gerçekçi ve planlı olmaya çalışın. Fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Enerji dalgalanmalarına karşı bedeninizi dengeleyin. İlhamlarınızı somut adımlara dönüştürmek için hedeflerinizi netleştirin. Bu süreç ruhsal ve fiziksel bir yeniden doğuş anlamına geliyor Koç burçları için. Hem içsel dünyanızda hem de dış dünyada daha cesur ve anlamlı bir şekilde varlık gösterebilirsiniz. Ancak bu süreçte sabır ve gerçeklik duygusu başarıya giden en önemli anahtarınız olacaktır. Merhaba boğalar. Boğalar için Neptün balık 11. evlerinde, Koç'a geçtiğinizde 12. evlerinde hareket edecek. Bu temaları ortaya çıkaracak. 11. ev toplumsal bağlar, arkadaşlıklar, idealler simgelerken 12. ev bilinçaltı, ruhsal şifa ve izolasyonla ilgilidir. Yükselen boğalar özellikle Neptün'ün bu süreçteki etkilerini hem sosyal çevrelerinde hem iç dünyalarında hissedecekler. Neptün balık burcundayken arkadaşlıklar, sosyal gruplar, toplumsal idealler, hedefler ve gelecekle ilgili planlar yapmışlardır. Neptün balık burcundayken bu alanlarda hassasiyet, ilham ve aynı zamanda kafa karışıklığı yaratmış olabilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizdeki kişilerle bağlarınız daha ruhsal, duygusal ya da idealist bir boyut kazanmış olabilir. Ancak yanıltıcı kişiler veya gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle hayal kırıklıkları yaşanmış da olabilir. Topluluklara yardım etmek, gönüllülük ve manevi bir bağ kurma isteğiniz artmıştır. Hayatınızda daha büyük bir amaca hizmet ediyorum hissiyle hareket etmişsinizdir. Ancak bu idealleriniz gerçek mi yoksa fazla hayalci mi? Bunu sorgulamak önemli olacak. Grup projeleri veya sosyal hareketlerde yer almış olabilir. Ancak net sırları koymayı öğrenmiş olmanız gerekir. Bu dönem uzun vadeli hedefleriniz hakkında ilham verici, bazen belirsiz bir süreçte olmuş olabilir. Geleceğe dair hayalleriniz büyük ölçüde değişmiştir bu 14 senede.
Maddi gerçeklikleri göz önünde bulundurarak plan yapmaya çalışmalısınız. Neptün Koç burcuna geçtiğinde ruhsal farkındalık, bilinçaltı, geçmiş karmalar ve izolasyonla ilgili temalar ön plana çıkacaktır. 12. evdeki Neptün enerjisi, ki çok güçlü çalışır burada da, içe dönüş ve ruhsal gelişim için derin bir süreç olacaktır. Bu süreçte yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Geçmişte bastırılmış duygular, korkular, travmalar gün yüzüne çıkabilir. Kendinizi izole hissetseniz bile bu dönemi ruhsal büyüme ve şifa için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Yine bu dönemde sezgileriniz güçlenecektir. Meditasyon, dua, rüyalar ve manevi çalışmalar üzerinden kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Ancak gerçeklikten kopma, aşırı idealist düşünceler veya bağımlılık eğilimleri gibi risklerde bulunur. Geçmişte çözülmemiş sorunlar veya yarım kalmış durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu şifalanma ve bırakma sürecidir. Hayatın zorluklarından kaçmak isteyebilirsiniz, ancak bu dönemi yüzleşme ve dönüşüm için kullanmak daha faydalı olacaktır. Şöyle kısaca bu ay için Neptün hareketlerini özetlersek, 31 Mart 2025'te dediğim gibi Neptün Koç burcuna geçiyor. Kendinizi ruhsal bir dönüşüm sürecine girerken bulabilirsiniz. Bu geçmişi bırakma, karmayı temizleme ve ruhsal olarak yenilenme fırsatları sunacaktır. Aynı zamanda yalnızlık hissi veya nereden geldiğimi, nereye gittiğimi bilmiyorum duygusu ağır basabilir. 3 Haziran 7 Ağustos arası Neptün Koç burcunda durağan olacak. Bu süreçte iç dünyanız daha yoğun bir hale gelebilir. Rüyalarınız, sezgileriniz rehberlik edebilir. Ancak gerçeklikten uzaklaşma riskine dikkat edin. Geçmişi bırakma konusunda zorluklar yaşanabilir. Kendinizi daha fazla izole hissetme ihtimaliniz yüksektir. 7 Ağustos'ta Neptün retroya başlayacak Koç burcunda. Neptün retrosu içsel sorgulamalar ve ruhsal temizlik için önemli bir dönemdir. Bu süreçte geçmişte bastırdığınız korkular ve duygularla yüzleşebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar için harika bir zaman olsa da fiziksel ve duygusal yorgunluk hissedebilirsiniz. 22 Ekim 2025'te Neptün tekrar Balık burcuna dönüyor retro yaparak. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve toplumsal idealler yeniden gündeme gelebilir. Geçmişte yanlış anlaşılan veya hayal kırıklığı yaratan durumları tekrar gözden geçirme zamanı olabilir. İlişkilerde daha gerçekçi olmayı öğrenmeniz gerekebilir. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan olacak. Arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizde önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bazı ilişkiler sona erebilir. Yeni ruhsal olarak sizi daha çok besleyen bağlantılar alabilir. Gelecekle ilgili hedeflerinizde netlik arayışı artar. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün tekrar geri dönmeksizin Koç burcuna geçecek. Bu tarihten itibaren Neptün Koç burcunda kalıcı hale gelir. Ruhsal büyüme ve içsel dönüşüm temaları kalıcı olarak hayatınızda yer alır. Geçmişle olan bağlarınızı tamamen koparma ve yeni bir ruhsal başlangıç yapma zamanı diyebiliriz. İç dünyanıza dönmek, meditasyon, yoga veya terapi gibi yöntemlerle ruhsal dengeyi bulmanıza yardımcı olabilir. Geçmişi bırakmak ve kendinize yeni bir sayfa açmak için cesaret gösterebilirsiniz. Kaçış yollarına başvurmadan fazla uyuma, bağımlılık, gerçeklikten uzaklaşmadan lütfen kaçının. Bu süreç Boğa burcu için hem sosyal hem de ruhsal alanda büyük değişimlerin habercisi. Toplumsal hayaller ve kişisel ruhsal dönüşüm arasında bir denge kurarak hayatınızda daha anlamlı bir yol çizebilirsiniz. Merhaba ikizler. Neptün'ün hareketleri ikizler için 10. ve 11. evde gerçekleşecek. 10. ev kariyer, toplumdaki yer, hedefler. 11. ev ise arkadaşlıklar, sosyal gruplar, idealler üzerinde önemli etkiler yaratacak. Bu süreç ikizlerin hem dış dünyadaki rolünü hem de hayalleri ve gelecekle ilgili planlarını
yeniden şekillendirebilir. 14 senedir Balık burcundaki Neptün kariyer, toplumsal statü, başarı ve hedeflerle ilgili. Neptün burada hem ilham verici hem de kafa karıştırıcı bir enerji getirmiş olabilir. Kariyerinizde daha idealist bir yaklaşım geliştirmiş olabilirsiniz. Maddi başarıdan çok anlamlı bir iş yapmak veya topluma fayda sağlamak önceliğiniz olmuş olabilir. Ancak hedeflerinizi gerçekleştirme konusunda netlik eksikliği yaşamışsınızdır ve yanıltıcı projelere veya güvenilmez kişilere karşı dikkatli olmuşsunuzdur umarım. Bunlarla ilgili kötü sonuçlar almış da olabilirsiniz. Daha yaratıcı, sanatsal ve ruhsal bir kariyer yoluna yönelmiş olabilirsiniz. İlhamlarınız güçlenmiştir ancak somut planlar yapmakta zorlanmış olabilirsiniz. Kariyerinizde bir belirsizlik dönemi yaşanmış olabilir. Gelecekte nereye gitmek istediğiniz konusunda net olamamış olabilirsiniz. Toplumsal imajınız mistik, yaratıcı ve sezgisel bir şekilde algılanabilir. İnsanlar sizi daha etkileyici, daha hayalperest bir figür olarak görebilirler. Ancak yanlış anlaşılmalar veya beklentilerinizi doğru ifade edememe riski de olmuş olabilir. Kariyerinizde ve toplumsal sorumluluklarınızda gerçeklerden kaçma veya aşırı idealist olma eğilimi göstermiş olabilirsiniz. Umarım ayaklarınızı yere sağlam basarak yeni kariyer planları yapmışsınızdır. Neptün Koç'a geçtiğinde arkadaşlıklar, sosyal gruplar, toplumsal bağlantılar ve ideallerle ilgili konularda değişimler getirecektir. Sosyal çevrenize ve gelecekle ilgili planlarınızda yenilikçi ve ilham verici bir dönem başlatabilir. Arkadaşlıklarınızda daha ruhsal ve duygusal bir bağ arayabilirsiniz. Ancak ilişkilerde yanlış anlaşılmalar veya hayal kırıklıkları yaşama riski bulunuyor. Bazı arkadaşlarınızın gerçek niyetlerini anlamakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi manipülasyonlara karşı koruyun. Daha büyük bir topluluğa hizmet etme veya insanlığa fayda sağlama arzusu duyabilirsiniz. Bu hayır işleri, gönüllülük veya sosyal projelere katılmak için harika bir dönemdir. Ancak grup dinamiklerinde aşırı fedakarlık yapmamaya dikkat edin. Gelecek için büyük hayaller ve ilahiler geliştirebilirsiniz ancak bu hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamanız gerekecektir. Hayallerinizi somut eylem planlarına dönüştürmekte zorluklarda yaşayabilirsiniz. İlham verici bir döneme giriyorsunuz. Özellikle yaratıcı projeler veya ruhsal çalışmalar için bu enerji oldukça destekleyici olabilir. Şimdi Neptün'ün hareketlerini İkizler Burcu'na göre küçücük bir özet yapalım. 31 Mart 2025'te Neptün dediğim gibi Koç burcuna geçecek. Sosyal çevrenizde ve ideallerinizde yenilikler başlatacak. Arkadaş gruplarınız değişebilir. Ruhsal ve yaratıcı insanlarla daha fazla bağlantı kurabilirsiniz. Gelecekle ilgili hayallerinizde daha cesur ve idealist bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ancak gerçeklikten uzaklaşmamaya dikkat edin. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda durağan pozisyonda olacak. Bu dönemde sosyal ilişkileriniz ve geleceğe dair planlarınızda duraksama yaşayabilirsiniz. Hayallerinizle gerçeklik arasında bir denge kurmaya çalışın. Grup projelerinde ilerleme kaydetmek zorlaşabilir ve sabırlı olmanız gerekebilir. 7 Ağustos 2025'te Neptün Koç burcunda retro hareketine başlayacak. Geçmişte yaptığınız kariyer seçimlerini ve toplumsal hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Kariyerinizde yanıltıcı durumlarla yüzleşmek gerekebilir. Eski arkadaşlıklar veya sosyal bağlantılar yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte sınırlarınızı korumanız önemli olacaktır. 22 Ekim 2025'te Neptün Balık burcuna retro yaparak geri dönecek. Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde bir iç hesaplaşma dönemi yaşayabilirsiniz. Hangi yolda ilerlemek istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Ruhsal veya yaratıcı projeler üzerinde yoğunlaşmak için bu süreçten faydalanabilirsiniz. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026'da Neptün Balık burcundan durağan pozisyonda olacak. Kariyerinizde bir duraksama veya belirsizlik dönemi olabilir. Planlarınızı yeniden gözden geçirerek netlik kazanmaya çalışın. İlham verici yeni projeler için zaman ayırabilir.
Ancak somut adımlar atmadan önce gerçekçi bir plan yapmalısınız. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün tekrar Koç burcuna geçecek. Gelecekle ilgili hayallerinizde ve sosyal çevrenizde daha kalıcı bir değişim dönemi başlayabilir. İdealleriniz doğrultusunda yeni adımlar atabilirsiniz. İlham verici projeleri ve toplumsal bağlantılara daha cesur bir şekilde yönelebilirsiniz. Sosyal çevrenizi değerlendirirken ilişkilerde sınırlar koymayı öğrenin. Aşırı fedakarlık yapmaktan kaçının. Gelecekle ilgili planlarınızı gerçekçi bir zemine oturtmaya çalışın. Hayallerinizi somut adımlara dönüştürmek için çaba gösterin. İlham veren gruplara katılabilirsiniz bu dönemde. Toplumsal fayda sağlayan projelerde yer alabilirsiniz. Bu dönem yükselen ikizlerin hem kariyer hem de sosyal çevresi üzerinde derin bir etki bırakacak. Ruhsal ve yaratıcı yönünüzü keşfetmek için harika bir fırsat dönemi olacak. Ancak gerçekçi olmayı unutmamalısınız. Merhaba yengeçler. Neptün'ün hareketleri sizin 9. ve 10. evlerinizde bir takım etkiler yaratacak. 9. ev inançlar, yüksek öğrenim, seyahatlerle ilgiliyken 10. ev kariyer, toplumsal statü ve hedeflerle ilgili. Bu dönemde yengeçler hem hayatında anlam arayışını hem de dış dünyadaki rolünü dönüştürebilirler. Neptün balık burcundayken yüksek öğrenim, felsefe, inançlar, uzak seyahatler ve hayatın anlamını keşfetme konuları ile ilgili dönüşümlere sebep olmuştur. Neptün balık burcundayken bu alanlarda derin bir ilham, hassasiyet ve aynı zamanda kafa karışıklığı da getirmiş olabilir. İnanç sistemleriniz ve hayat felsefeniz büyük bir dönüşümden geçmiş olabilir. Hayatı daha ruhsal, manevi veya idealist bir şekilde algılıyor olabilirsiniz. Ancak aşırı idealist ve gerçeklikten uzak bir bakış açısına düşme riski de vardı bu dönemde. Yüksek öğrenimle ilgili konular gündeme gelebilir. İlginizi çeken konular daha sanatsal, ruhsal ve yaratıcı olabilir. Eğitim ve seyahat planları yapmışsınızdır ama bu konularda belirsizlikler de yaşanmıştır. Bu dönemde hedeflerinizi netleştirmeye uğraşmış durmuşsunuzdur. Uzak yerlere seyahat etme isteğiniz artmıştır. Bu seyahatler sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculukta olabilir. Ancak seyahatlerde organizasyonel karmaşa veya beklentilerinize uygun olmayan deneyimlerde yaşamış olma ihtimaliniz var. Hayatın anlamını, kişisel inançlarınızı ve ideallerinizi sorgulamaya başlamışsınızdır. Bu süreçte meditasyon, yoga gibi belli bir ruhsal çalışmalara yönelmiş olabilirsiniz. Şimdi Neptün Koç'a geçtiğinde kariyer, toplumsal statü ve hedeflerle ilgili konularda değişimlere neden olacak. Neptün'ün bu eve girişi profesyonel hayatınızda ilham verici ve dönüşümsel bir dönemi başlatabilir. Ancak bu enerji aynı zamanda kafa karışıklığı ve belirsizlikle getirebilir. Kariyerinizde daha anlamlı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Maddi kazançtan ziyade topluma fayda sağlayan veya ruhsal olarak sizi tatmin eden projelere yönelme arzunuz artabilir. Ancak netlik eksikliği veya yanıltıcı durumlarla karşılaşma riski de çok yüksek. Geleceğe yönelik büyük hayaller kurabilirsiniz. Ancak bu hayallerin, hedeflerin ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirebilmek zor da olabilir. İş hayatınızda beklenmedik yön değişiklikleri yaşanabilir. Bu değişiklikler size daha tatmin edici bir yola da götürebilir. Sanatsal veya yaratıcı alanlarda kariyer yapma arzusu artabilir. Neptün bu alanlarda ilham verir ancak somut başarı için disiplinli olmanız gerekir. İş hayatınızda gerçekliklerden kaçma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu durum işlerinizde erteleme veya sorumluluklardan kaçma şeklinde kendini gösterebilir. Neptün'ün hareketlerinin yengeç burçlarına etkilerine bir bakalım. Kısaca 31 Mart 2025'te dediğim gibi Neptün Koç burcuna geçiyor. Kariyeriniz ve toplumsal hedeflerinizle ilgili yeni bir dönem başlatacak. Daha anlamlı, daha ruhsal, daha yaratıcı bir meslek arayışına girebilirsiniz. Ancak belirsizlikler nedeniyle net bir yol çizmek zor olabilir bu süreçte. Sabırlı olun lütfen. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 arasında Neptün Koç burcunda durağan olacak. Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde bir duraklama
veya yavaşlama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süre ne istediğinizi anlamak için bir fırsat da olabilir. Profesyonel hayatta ilham eksikliği de hissedebilirsiniz. 7 Ağustos 2025'te Neptün retroya başlayacak ve Koç burcundan Balık burcuna doğru retro yapacak. Kariyerle ilgili geçmişte yaptığınız seçimleri ve hedefleri sorgulamaya başlayabilirsiniz. Belirsizlikler veya yanıltıcı durumlar daha görünür hale gelebilir bu süreçte. Ruhsal ve eğitimle ilgili eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Ve 22 Ekim 2025'te Neptün tekrar Balık burcunda olacak. İnançlarınız, hayat felsefeniz ve eğitimle ilgili temalar yeniden ön plana çıkabilir. Bu dönemde geçmişte anlam veremediğiniz durumları daha iyi anlayabilirsiniz. Ruhsal bir yolculuğa çıkmak veya kendinizi bir konuya adamak için uygun bir zaman dilimi olacak. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. İnançlarınız ve hayata bakış açınızla ilgili bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süreçte geçmişte öğrendiklerinizi yeniden değerlendirme fırsatı da bulabilirsiniz. 31 Ocak 2026'da Neptün artık geri dönmeksizin Koç burcuna geçiyor. Kariyeriniz ve toplumsal hedeflerinizle ilgili belirsizlikler sona eriyor. Bu dönem ideallerinizi somut bir şekilde gerçekleştirmek için harekete geçme zamanı olabilir. Kariyerinizde ve toplumsal statünüzde büyük hayaller kurabilirsiniz. Ancak bu hayalleri gerçekleştirmek için disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. İş hayatınızda daha anlamlı bir yön bulmaya çalışın. Ancak hayalperest olmaktan da kaçının. Bu dönem Yengecin hem inançlarını hem de kariyerini dönüştürebilecek derin bir etki yaratacak. İlham alacağınız çok şey olsa da netlik ve gerçeklikle hareket etmeye özen gösterin. Merhaba aslanlar. Neptün Balık burcundayken 8. evinizde, Koça geçtiğinizde 9. evinizde etkili olacak. 8. ev derin dönüşüm, finansal ortaklar, ruhsal yenilenme ile ilgiliyken 9. ev inançlar, yüksek öğrenim, seyahatler ve hayata bakış açısıyla ilgilidir. Bu süreç aslanların hem içsel dönüşümüne hem de yenileceğe yönelik vizyonuna odaklanmasını sağlayacaktır. 14 yıldır Neptün Balık burcundaydı. Başkalarıyla paylaşılan kaynaklar, miraslar, borçlar, krizler, dönüşüm ve ruhsal derinlik gibi konular ön plana çıkmıştır. Neptün'ün bu evde olması bu temalarda yoğun bir ruhsal ve sezgisel süreç yaşatmıştır size. Başkalarıyla paylaşılan finansal kaynaklarda belirsizlikler yaşanmış olabilir. Eşinizin parası, ortak yatırımlar, miraslarla ilgili özellikle yanlış anlaşılmalar veya beklenmeyen durumlar ortaya çıkmıştır. Para konularında aşırı idealist ve güvene dayalı yaklaşımlar zararı neden olabilir. Gerçekçi adımlar attıysanız zarar görmeden bu dönemden çıkmışsınızdır. Bu dönem içsel olarak da derin bir dönüşüm yaşamanız için güçlü enerjilere sebep vermiştir. Hayatınızdaki krizler ve zorluklar ruhsal büyüme, farkındalık getirmiştir. Korkularınızdan, bağımlılıklarınızdan ve bastırılmış duygularınızdan kurtulmuş olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha derin bir bağ arayıp ancak bu bağlar zaman zaman karıştırıcı, kafa karıştırıcı da olmuş olabilir. Manipülasyon, bağımlılık ve hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ilişkilerde bu dönemde. Sezgilerimiz güçlenmiştir ancak ruhsal ve okült konulara ilginiz artmıştır. Ancak gerçeklerden kaçınmamak veya hayallere kapılmamak bu dönemde çok önemliydi. Neptün Koça geçtiğinde inançlar, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve felsefi arayışlarla ilgili yeni fırsatlar sunacaktır size. Neptün'ün bu eve girişi ruhsal bir vizyon ve geniş bir bakış açısı getirebilir. Ancak bu enerji bazen kafa karışıklığı ve belirsizlik de yaratabilir. İnançlarınız ve hayat felsefeniz büyük bir dönüşümden geçebilir. Daha ruhsal, daha idealist, daha yaratıcı bir dünya görüşü geliştirebilirsiniz. Ancak aşırı idealist veya gerçeklikten uzak bir bakış açısına düşme riskiniz de maalesef var. Eğitimle ilgili konularda yüksek öğrenim, akademik çalışmalar ilham verici ancak belirsiz bir dönem olabilir. Bu dönemde yaratıcı alanlara yönelmek faydalı olacaktır.
Hayata dair daha derin bir anlam arayışı içinde olabilirsiniz. Yurt dışına seyahat etmeye veya farklı kültürlerle bağlantı kurma isteğiniz artabilir. Ancak seyahatlerde organizasyonel karmaşalar yaşanabilir. Seyahatleriniz sırasında ruhsal bir yenilenme deneyimleyebilirsiniz. Yaratıcı projelere veya ruhsal çalışmalara ilham veren bir dönem olabilir. Ancak bu ilhamı somut adımlara dönüştürmek için disiplininiz olmanız gerekiyor. Neptün'ün hareketlerini kısaca bir Aslan Burcu için yorumlayalım. 31 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçecek. İnançlarınız, hayat felsefeniz ve eğitimle ilgili konularda daha idealist bir bakış açısı kazandıracak bir dönem başlıyor. İlham verici bir vizyon geliştirebilirsiniz. Ancak gerçeklikten uzaklaşmamak önemli olacaktır. 3 Haziran 7 Ağustos arasında Neptün Koç'ta duran hayata dair anlam arayışında bir duraklama dönemi olabilir. Seyahatler ve eğitimle ilgili planlarınız askıya alınabilir veya belirsizlikler yaşanabilir. İçsel bir sorgulama süreci başlayabilir bu dönemde. 7 Ağustos 2025'te Neptün retrosuna başlayacak. Balık burcundan doğru geçişe gidecek. Ruhsal dönüşüm ve finansal konularda geçmişte yaşadığınız olayları gözden geçirme dönemi olabilir. Bu süreçte bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Paylaşılan kaynaklar ve finansal ortaklarla ilgili yanıltıcı durumlar netlik kazanabilir. 22 Ekim 2025'te Neptün balığa dönmüş olacak. Finansal durumlar ve ilişkilerde daha önce fark etmediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Krizler, ruhsal farkındalık ve dönüşüm için bir fırsat yaratabilir bu dönem. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Balık burcunda duran pozisyonda olacak Neptün. Bu süreçte derin dönüşüm ve ruhsal farkındalıkla ilgili bir duraksama dönemi yaşayabilirsiniz. İçsel çalışmalara yönelmek faydalı olacaktır. Ve son olarak 31 Ocak 2026'da Neptün geri dönmeksizin Koç burcuna geçecek. Hayata dair inançlarınız ve vizyonunuzda netleşme dönemi başlıyor olacak. Bu süreç ideallerinizi somut bir şekilde gerçekleştirmek için uygun bir zaman dilimi olabilir. İnançlarınızı sorgulamak ve hayata daha geniş bir perspektiften bakmak için harika bir dönemdir. Ancak aşırı idealist veya hayalci olmaktan kaçının. Seyahatlerinizde veya eğitim projelerinizde daha disiplinli ve organize olmaya çalışın. Bu dönem Aslan Burcu için hem içsel dönüşümüne hem de dış dünyaya dair vizyonla derin bir etki katacak, ruhsal farkındalık ve gerçeklik arasındaki dengeyi bulmaya özen göstermelisiniz. Merhaba Başaklar, Neptün'ün hareketleri sizin 7. ve 8. evinizde etkiler yaratacaktır. Bu dönem ilişkilerde idealizm, belirsizlik veya manevi bağlamlarında yanı sıra finansal ortaklıklar ve duygusal dönüşümlerle ilgili önemli dersler getirebilir. Neptün Balık burcundayken birebir ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve açık düşmanlıkları temsil eden bir evdeydi. Neptün'ün bu evdeki hareketi ilişkilerinizde idealist, fedakar ama bazen kafa karıştırıcı etkiler yaratmış olabilir. Balık burcundayken partnerinize aşırı idealize etmiş, onun gerçek karakterini görmekte zorlanmış olabilirsiniz. Bazı ilişkilerde hayal kırıklıkları yaşamış ya da beklentileriniz gerçeklikle örtüşmemiş olabilir. İlişkilerinizde daha fedakar, anlayışlı ve sevgi doluydunuz muhtemelen. Ruhsal ve manevi bir bağ kurma arzusu içindeydiniz. Ancak bu süreçte kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmiş olabilirsiniz. İlişkilerde belirsizlikler yaşanmış olabilir. Partnerinizin niyetlerini veya ilişkinin yönünü anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Sorunlardan kaçma eğilimi göstermiş de olabilirsiniz. Sanatsal, ruhsal ve yaratıcı alanlarda yeni ortaklıklar kurmuş olabilirsiniz. Ama bu ortaklıklar ne kadar sağlam bir temele dayanıyor, işte bunu yeniden bir değerlendireceksiniz. Neptün Koç burcuna geçtiğinde ise finansal ortaklıklar, miraslar, borçlar, krizler, dönüşüm ve ruhsal derinlik konuları ön plana çıkacak. Neptün'ün bu evdeki hareketi bu alanlarda sezgisel bir farkındalık ve dönüşüm getirebilir.
Ortak finansal konularda işte eşin parası, miras, yatırımlar, belirsizlikler yaşanabilir. Parasal konularda daha dikkatli ve gerçekçi olmanız gerekecek. Başkalarına aşırı güvenme veya detayları gözden kaçırma riski olabilir. Bu süreç derin duygusal dönüşüm ve içsel arınma için güçlü bir dönem olacaktır. Eski korkularınızı ve bağımlılıklarınızı bırakabilirsiniz. Manevi çalışmalara yönelebilirsiniz ve bu dönüşüm sürecine size destek olabilir. Krizlerle başa çıkarken sezgilerinize güvenmeniz önemli olacak bu süreçte. Sizi ruhsal olarak güçlendirmeye geliyor Neptün. Ancak krizleri görmezden gelme veya kaçınma eğiliminiz varsa bu sorunları çözmek daha zor olabilir. Gizemli veya ruhsal konulara ilginiz artabilir. Sezgisel yönünüz bu dönemde oldukça güçlü olacaktır. Ancak gerçeklikten uzaklaşmamak için dengeli kalmaya özen gösterin. Şimdi Neptün'ün hareketlerini, Başak Burcu'na etkilerini bir minik hatırlatalım. 31 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçecek. Burada finansal ortaklıklar ve ruhsal dönüşümle ilgili yeni bir dönem başlatacak. Bu süreç ruhsal bağlarınızı ve finansal stratejilerinizi gözden geçirmeniz için bir takım fırsatlar önünüze getirecektir. Ancak bu alanlarda netlik sağlamak için çaba göstermeniz gerekebilir. Neptün'ün en kötü tarafı bir ortalığı sisliyor. Bazı şeyleri göremiyorsunuz. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda durağan olacak. Durağan pozisyondayken finansal durumlarınızda veya duygusal dönüşüm süreçlerinizde bir yavaşlama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süreç eksik kalan konuları yeniden değerlendirme zamanıdır. 7 Ağustos 2025'te Neptün Neto'ya başlayacak. İlişkilerle ilgili geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları veya belirsizliklerle yeniden yüzleşebilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerinizin gerçek doğasını daha iyi anlamaya da başlayabilirsiniz. 22 Ekim 2025'te Neptün retro yaparak tekrar balığa dönecek. İlişkilerinizde özellikle partnerlik veya ortaklık konularında daha önce fark etmediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde hayaller ve gerçeklik arasındaki farkı net olarak göreceksiniz. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. İlişkilerde bir duraklama dönemi olabilir. Bu süreç geçmiş sorunları gözden geçirmek ve netleştirmek için iyi bir zaman. Ve 31 Ocak 2026'da Neptün geri dönmeksizin Koç burcuna geçecek. Finansal ortaklıklar ve ruhsal dönüşümle ilgili daha net ve somut bir dönem başlatacak. Bu süreç duygusal ve maddi anlamda daha sağlam adımlar atmanıza olanak sağlayabilir. 14 senelik bir yeni süreç açılıyor. Finansal konularda daha dikkatli olun ve detaylara odaklanın. Aşırı güven ve belirsiz anlaşmalardan kaçının. Ruhsal çalışmalar ve duygusal dönüşüm süreçleri bu dönemde size büyük fayda sağlayabilir. Bu dönem yükselen Başak'ın hem ilişkilerinde hem içsel dünyasında derin bir dönüşüm yaratacaktır. Gerçekçilik ve sezgiler arasındaki dengeyi kurmaya çalışmanız önemli olacaktır. Merhaba teraziler. Neptün'ün hareketleri sizin 6. ve 7. evlerinizde etkiler almanıza neden olacak. 6. eviniz iş hayatı, sağlık, günlük rutinlerle ilgiliyken 7. ev ise ilişkiler, ortaklıklar alanı. Bu süreç günlük hayatınızda yeniden düzenleme ihtiyacından ilişkilerinizde idealizm ve denge arayışına kadar geniş bir yelpazede değişimler geçirecek. 14 senedir biliyorsunuz Neptün Balık burcundaydı ve 6. evinizi dönüştürmeye çalıştı. İş hayatı, günlük rutinler, sağlık, hizmet etme ve sorumluluklarla ilgili 6. ev. Neptün'ün bu evdeki etkisi bu alanlarda belirsizlikler ve aynı zamanda sezgisel bir farkındalık getirmiş olabilir. Günlük işlerinizde veya iş ortamınızda belirsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Konsantrasyon eksikliği, düzensizlik bu dönemin getirilerinden olabilir. Daha esnek bir yaklaşım benimseyerek bu dönemde adaptasyon yeteneğinizi de arttırmış olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda hassasiyet yaşamışsınızdır. Özellikle psikolojik sağlığınıza dikkat etmek zorunda kalmıştınız muhtemelen. Stres ve kaygılarla uğraşmak zorunda kaldınız ve bağışıklık sisteminizde muhtemelen bu dönemde
bundan etkilendi. Alternatif tıp veya ruhsal şifa yöntemlerine de yönelmiş olabilirsiniz. İş hayatınızda hedeflerinizi netleştirmekte zorlanmış olabilirsiniz. Belirsiz bir iş ortamı ya da kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Aynı zamanda başkalarına yardım etme veya hizmet etme konularında daha fedakar olmuş olabilirsiniz. İş ve günlük yaşamınızda daha çok anlam arayışı içinde olmuşsunuzdur. Manevi yönü güçlü işler ve projelere çekilmişsinizdir. Ama umarım çok fazla fedakarlık yapmamışsınızdır. Neptün Koç burcuna geçtiğinde birebir ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklarla ilgili 7. evinizde olacak. Neptün'ün bu evde hareket etmesi bu alanlarda romantik idealizm, sezgisel bağlantılar ve bazen belirsizlikler yaratabilir. İlişkilerinizde partnerinize karşı aşırı idealist bir tutum sergileyebilirsiniz. Partnerinizi idealize etme veya gerçek doğasını görmeme riski olabilir. Daha manevi ve ruhsal bağlar kurma arayışında olabilirsiniz. İş ortaklıklarınızda veya birebir ilişkilerinizde belirsizlikler olabilir. Yeni başlayan ortaklıklar gerçekçi olmayabilir. Yeni başlayan ilişkiler dediğim gibi gerçekçi olmayabilir. Güven duygusunu test etmek ve netlik sağlamak bu dönemde önemli olacak. Açık düşmanlıklar veya çatışmalar pasif agresif bir şekilde ortaya çıkabilir. Sorunları açıkça ele almak yerine kaçınma eğilimi gösterebilirsiniz. Diplomasi yeteneğinizi kullanarak bu dönemi yönetebilirsiniz. Siz bir terazisiniz. Daha ruhsal, romantik ve sezgisel bağlantılara çekilebilirsiniz. Ancak gerçeklikle hayal arasında denge kurmaya dikkat edin. Neptün'ün en kötü tarafı bu, hayal mi gerçek mi onu belirlemek zor oluyor. Şimdi Neptün'ün hareketlerinin Terazi burcunu bir yıl süreyle nasıl etkileyeceğine şöyle bir bakalım. 31 Mart 2025'te dediğim gibi Neptün Koç burcuna geçecek. İlişkilerde ve ortaklıklarınızda sezgisel bir bağlantı kurma ihtiyacınız artabilir. Daha manevi veya romantik bir ilişki arayışında olabilirsiniz. Ancak ilişkilerde gerçekçi olmaya özen göstermelisiniz. İlişkilerde gerçekçi kalmak, yanılsamalara dikkat etmek çok önemli olacak. 3 Haziran'la 7 Ağustos 2025 arasında Neptün Koç burcunda durağında olacak. İlişkilerinizde bir duraklama veya belirsizlikler yaşanabilir. Bu dönemde partnerinizle açık bir iletişim kurmak ve ilişkinin yönünü netleştirmek önemli olacaktır. 7 Ağustos 2025 ile Neptün tekrar retro yapmaya başlayacak. İş hayatınız ve günlük rutinlerinizle ilgili geçmişi gözden kaçırdığınız durumlarla yeniden yüzleşebilirsiniz. Belirsizlikleri netleştirme fırsatları doğabilir. 22 Ekim 2025'te Neptün Balık burcuna geri dönmüş olacak. Sağlık ve iş konularında daha önce fark edemediğiniz durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu süreçte maneviyat ve içsel çalışma size destek sağlayabilir. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. İş ve günlük yaşamınızda bir yavaşlama veya durgunluk dönemi olabilir. Bu süreci düzenlemeler yapmak için kullanabilirsiniz. Ve nihayet 31 Ocak 2026'da Neptün tekrar geri dönmeksizin Koç burcuna geçecek. İlişkilerde idealizm ve sezgisellik dönemi yeniden başlayacak. Bu süreç daha bilinçli ve net ilişkilere yönlenmenizi sağlayabilir. İlişkilerinizde romantik ve manevi bağlar arayışınız artabilir. Ancak partnerinizi idealize etmek yerine gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye özen gösterin. Ortaklıklarınızda netlik ve güven önemlidir. Sorunlardan kaçmak yerine yüzleşmeyi tercih edin bu dönemde. Bu ki 14 seneye yakın bir süreç bu da. Bu dönem yükselen terazinin iş ve sağlık ilişkiler alanlarında dönüşüm yaşayacağı bir zaman dilimi olacak. İdealizm ve gerçeklik arasındaki dengeyi bulmanız bu süreçten en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olacaktır. Merhaba akrepler. Neptün önümüzdeki sene 5. evinizde ve 6. evinizde hareket edecek. 5. ev aşk hayatı, yaratıcılık ve çocuklarla ilgiliyken 6. ev iş, sağlık ve günlük rutinlerle ilgilidir.
Bu süreç duygusal bağlılıklar, yaratıcı projeler ve sağlık konularında idealizm, belirsizlik ve dönüşüm getirebilir. 14 senedir Neptün Balık burcundaydı. 5. evinizdeydi. Romantizm, yaratıcılık, hobiler, eğlence, çocuklar, kişisel ifade alanlarındaydı. Neptün'ün bu evdeki etkisi bu konulara hayaller ve idealizm getirirken aynı zamanda kafa karışıklığı ve gerçeklikten kaçış eğilimini arttırmış olabilir. Aşk hayatınızda romantizm ve idealizm artmıştır. Partnerinizi aşırı idealize etme eğilimi göstermiş olabilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerde gerçekçi olmanız gerekiyordu. Hayal kırıklığına uğramamak için belki de hayal kırıklığı da yaşadınız. Sanatsal ve yaratıcı projelerde ilham dolu bir dönem olmuş olabilir. Hayal gücünüz güçlü bir şekilde çalışmıştır. Yaratıcılığınızı somut bir şekilde ifade etmek için disiplinli çalıştıysanız harika sonuçlar elde etmiş olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmakla ilgili hayaller veya çocuklarınızın yaşamıyla ilgili belirsizlikler gündeme gelmiş olabilir. Çocukların geleceğiyle ilgili planlar yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Eğlenceye veya kendinizi ifade etmeye daha fazla çekilmiş olabilirsiniz bu süreçte. Ancak Neptün Koç burcuna geçtiğinde iş hayatı, sağlık, günlük rutinler ve sorumluluklarla ilgili bir evinizde olacak. Ve Neptün'ün bu evde hareket etmesi bu alanlarda belirsizlik, idealizm ve sezgisel bir yaklaşım getirebilir. Sağlık konusunda hassasiyetiniz artabilir. Psikosomatik rahatsızlıklar, stres veya ruhsal kaynaklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Alternatif şifa yöntemleri veya ruhsal çalışmalar bu süreçte ilgi alanınızda olabilir. İş ortamında belirsizlikler ve kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla uyumlu bir ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz. Rutinlerinizi düzenlemek ve disiplini korumak bu süreçte önemli olacaktır. Başkalarına yardım etme, fedakarlık yapma veya hizmet etme isteğiniz artabilir. Ancak sınırlarınızı belirlemek önemlidir. Kendinizi başkalarının ihtiyaçlarına fazlasıyla adamanız tükenmişlik hissine yol açabilir. Bu konuda dikkatli olun. Günlük hayatınızı ruhsal bir bakış açısıyla ele alabilirsiniz. Meditasyon, dua, içsel çalışma gibi pratikler bu dönemde destekleyici olabilir. Neptün'ün önümüzdeki bir sene yapacağı hareketlerin yükselen akreme getireceği etkileri şöyle bir küçük gözden geçirelim. 31 Mart 2025 tarihinde Neptün dediğim gibi Koç burcuna geçecek. İş hayatınızda ve sağlık alanında yeni bir dönem başlatacak. Bu süreç günlük rutinlerinizi daha sezgisel bir şekilde düzenlenmenizi gerektirebilir. Sağlık ve iş konularında belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gerçekçi planlar yapmaya özen gösterin. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda durağan halde olacak. İş ve sağlıkla ilgili konularda bir duraklama dönemi olabilir bu dönem. Bu dönemi detayları gözden geçirmek ve düzenlemeler yapmak için değerlendirebilirsiniz. 7 Ağustos 2025 tarihinde Neptün retrosuna başlayacak. 6. evinizden 5. evinize doğru retro yapacak. Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili geçmişte çözülmemiş meseleler gündeme gelebilir. Bu süreç eksik kalan konuları tamamlamak için bir fırsat sunabilir. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün Balık burcuna geri dönüyor. Balık burcunda olacak. Romantik ilişkiler ve yaratıcı projelerle ilgili daha önce fark edemediğiniz gerçeklerle yüzleşebilirsiniz bu dönemde. Hayallerinizi somutlaştırmaya çalışmalısınız. 9 Kasım 2025 tarihi ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Neptün Balık burcunda durağan halde olacak. Aşk ve yaratıcılık alanlarında bir duraklama dönemi olabilir bu dönem. Geçmiş hataları gözden geçirmek ve geleceğe dair planlar yapmak için zaman ayırabilirsiniz. Ve nihayetinde 31 Ocak 2026 tarihinde Neptün tekrar Koç burcuna geçecek. Geri dönmek sizin. Sağlık ve iş konularında yeni bir döneme başlıyorsunuz. Yaklaşık 14 yıllık bir seyahati olacak bu evinizde. Günlük hayatınızı yeniden düzenleyebilir ve sağlığınıza özen göstermek önceliğiniz olabilir bu dönemde. Sağlığınıza daha fazla özen gösterin ve ruhsal olarak kendinizi dengeleyin. Alternatif sağlık yöntemlerini de değerlendirebilirsiniz. İş ortamında veya günlük hayatınızda disiplinli bir yaklaşım benimsemek, belirsizliklerin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.
Bu dönemde yükselen akrebin aşk, yaratıcılık, sağlık ve iş yaşamında dönüşümler ve farkındalıklar kazandığı bir zaman dilimi olacak. Duygusal ve ruhsal dengeyi koruyarak bu etkilerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Merhaba yaylar. Neptün'ün hareketleri 4. evinizde ve 5. evinizdeki alanlarda etkiler yaratacak. 4. ev aile, yuva, köklerle ilgili iken 5. ev aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kişisel ifade ile ilgili. Bu süreç iç dünyanızı keşfetme, duygusal bağlarınızı derinleştirme ve yaratıcılık ile romantik alanlarda idealizmi deneyimleme fırsatları sunacaktır. 14 yıldır Neptün Balık burcundaydı ve 4. evinizdeydi. Ev, aile, geçmiş, kökler ve duygusal güvenlikle ilgili bir evdeydi Neptün. Neptün'ün bu evdeki hareketi bu alanlarda sezgisel bir derinlik kazandırmıştır size. Aynı zamanda kafa karışıklıkları, belirsizliklerde yaratmış olabilir. Aile bağlarınızda daha manevi ve duygusal bir bağ kurma arzusu duymuşsunuzdur. Ancak gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle hayal kırıklıkları da yaşamış olabilirsiniz. Aile bireylerine karşı fedakar bir yaklaşım içindeydiniz 14 senedir. Ev hayatınızda değişimler olmuş olabilir. Yeni bir eve taşınmış ya da ev ortamında belirsizliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Evinizi daha huzurlu, daha mutlu bir alan haline getirmek için uğraştınız muhtemelen. Geçmişle ilgili derin duygusal meseleler su yüzüne çıkmıştır. Bu dönem içsel dönüşüm ve duygusal şifa için fırsatlar buldunuz. Aile ve geçmişinizle, köklerinizle ilgili sırları ve bilinmeyenleri öğrenmiş olabilirsiniz. Aile üyeleriyle sezgisel bir bağlantı halindeydiniz muhtemelen. Duygusal olarak ne hissettiklerini anlamakta kolaylıklar yaşamışsınızdır. Yalnız Neptün artık Koç burcuna geçiyor ve 5. evinizde etki olacak. Romantizm, yaratıcılık, eğlence, hobiler ve çocuklarla ilgili bir ev burası. Neptün'ün bu evdeki hareketi bu konulara hayaller, idealizm ve sezgisellik getirirken bazen kafa karışıklığı, hayal kırıklıkları da getirebilir. Aşk hayatınızda daha romantik ve idealist bir dönem yaşayabilirsiniz. Partnerinizi aşırı idealize etme eğilimi gösterebilirsiniz. Ancak gerçekçi olmayan beklentiler hayal kırıklıklarına neden olabilir. Sanatsal veya yaratıcı projelerde büyük bir ilham kaynağı bulabilirsiniz. Hayal gücünüz yoğun bir şekilde çalışabilir. Yaratıcılığınızı somutlaştırmak için disiplinli bir çalışma gerektirecektir. Çocuklarınızla ilgili hayaller kurabilir, onlara manevi bir bağ geliştirebilirsiniz. Ancak çocukların gerçek ihtiyaçlarını göz ardı etmeyin lütfen. Çocuk sahibi olma arzusu veya çocuklarla ilgili belirsizlikler gündeme gelebilir. Eğlenceye, hobilerinize veya kişisel ilgi alanlarınıza daha fazla çekilebilirsiniz. Ancak bu alanlarda sorumluluklarınızı ihmal etmemeye dikkat edin. Neptün'ün hareketlerini şöyle bir yıl için kısa bir özet haline getirdim size. 31 Mart 2025'te dediğim gibi Neptün Koç burcuna geçecek. Aşk hayatınızda ve yaratıcılıkla ilgili alanlarda yeni bir dönem başlatacak. Bu süreçte romantik ve yaratıcı ilhamlar artabilir. Ancak hayalperest bir tutum yerine gerçekçi adımlar atmaya özen gösterin lütfen. 3 Haziran 7 Ağustos arasında Neptün Koç burcunda durağan halde olacak. Romantik ilişkiler ve yaratıcı projelerle ilgili bir duraklama dönemi olabilir. Bu süreçte duygusal ve yaratıcı konuları yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. 7 Ağustos 2025'te Neptün retroya başlayacak. Aile ve geçmiş meselelerle ilgili eski konular yeniden gündeme gelebilir. Geçmişi anlamlandırmak ve duygusal şifa bulmak için fırsatlar sunan bir dönem burası. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün balığa dönmüş olacak tekrar. Aile ilgili daha önce fark etmediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde ev ve aile ortamınızı dengelemeye çalışabilirsiniz. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan halde olacak. Ailevi meselelerde bir duraksama yaşanabilir. Geçmişle ilgili konuları çözmek ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için zaman ayırabilirsiniz.
Ve 31 Ocak'ta Neptün tekrar geri dönmemek üzere Koç'a geçecek. Yaratıcılık ve romantizm alanında yeni bir dönem başlatacak. Bu süreç ilham ve sezgiselliğin yanı sıra daha somut adımlar atmanıza olanak sağlayabilir. Aşk hayatınızda ve yaratıcılık alanında daha sezgisel ve ilham dolu bir dönem yaşayabilirsiniz. Ancak hayalperest yaklaşımlardan kaçının. Neptün'ün en kötü özelliği de bu bence. Hatta Neptün'ün retro halini daha çok seviyorum ben. Çocuklarla ilgili konularda sabırlı ve gerçekçi olun. Yaratıcılığınızı somut bir şekilde ifade etmek için disiplin geliştirin. Bu dönem yükselen yayın hem içsel dünyasında hem de dış dünyadaki ifade ve yaratıcılığında önemli dönüşümler yaşamanızı sağlayacak bir dönem. Duygusal dengeyi koruyarak ve gerçekçi bir tutum sergileyerek bu süreçten en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Merhaba Oğlaklar, Neptün'ün bu önümüzdeki bir sene hareketleri 3. evinizde ve 4. evinizde etkilere sebep olacak. 3. eviniz iletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar evi iken 4. ev ise aile, yuva, kökler ve duygusal güvenlik konularını ifade eder. Bu dönemde düşünce yapınızı, yakın ilişkilerinizi ve ailevi dinamiklerinizi dönüştüren derin ve sezgisel bir süreç olabilir. Neptün 14 senedir Balık burcundaydı 2012'den itibaren. 3. evinizdeydi sizin. İletişim, eğitim, düşünce yapısı, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatlerle ilgilidir. Neptün'ün burada hareket etmesi bu alanlarda sezgisel derinlik, hayal gücü ve idealizm getirirken aynı zamanda kafa karışıklıkları ve belirsizlikler de yaratmış olabilir. Düşünceleriniz daha sezgisel ve yaratıcı bir hale gelmiştir muhtemelen. Ancak mantık yerine hayal gücüne dayalı çıkarımlarda bulunma eğiliminiz de artmıştır. İletişim sırasında yanlış anlaşılmalar veya kafa karışıklıkları yaşamışsınızdır. Kendinizi ifade ederken net olmak önemliydi bu dönemde. Yakın çevre ve kardeşlerle daha manevi ve derin bağlar kurmaya çalışmış olabilirsiniz. Ancak onlarla ilgili gerçekçi olmayan beklentiler ve hayal kırıklıkları da yaşamış olabilirsiniz. Yakın çevrenizle aranızda belirsizlikler ve çözülmesi gereken konular gündeme gelmiş olabilir. Yeni şeyler öğrenmeye daha açık hale gelmişsinizdir. Yaratıcı ve manevi konularda eğitim almak istemiş olabilirsiniz. Ancak disiplin gerektiren konularda dikkatinizi toparlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Kısa seyahatlerinizde belirsizlikler ve plan değişiklikleri de yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Neptün Koç burcuna geçecek. Yani 4. evinize aile, ev hayatı, kökler, geçmiş ve duygusal güvenlikle ilgili bir ev. Neptün'ün bu evde hareket etmesi bu konulara idealizm, sezgisel derinlik ve hayaller getirirken belirsizlikler ve hayat kırıklıkları da getirebilir. Aile üyelerinizle ilişkilerinizde daha derin bir bağ kurma çabasında olabilirsiniz bu dönemde. Ancak aile içinde belirsizlikler veya kafa karışıklıkları yaşanabilir. Aile geçmişinizle ilgili sırlar veya çözülmesi gereken konular gündeme gelebilir. Evde değişim veya taşınma düşünceleri ortaya çıkabilir. Yeni bir yere taşınma veya mevcut evinizde daha ruhsal bir atmosfer yaratma arzusu hissedebilirsiniz. Ancak bu süreçte evle ilgili kararlar alırken net olmaya çalışmalısınız. Geçmişten gelen duygusal yaralarla yüzleşme ve bunları iyileştirme süreci olabilir bu dönem. Aile köklerinizle veya geçmişinizle ilgili daha fazla bilgi edinme arzusu da duyabilirsiniz. İçsel dünyanızda daha derin bir sezgisel farkındalık geliştirebilirsiniz. Bu süreçte ruhsal çalışmalar size destek olabilir. Şimdi önümüzdeki bir sene boyunca Neptün'ün hareketlerini yükselen boğalar için bir küçük yorumlayalım istiyorum. Dediğim gibi 31 Mart 2025 tarihinde Neptün Koç burcuna geçiyor. Aile ve ev hayatı ile ilgili yeni bir dönem başlatacak. Bu süreçte ailevi bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Evinizi daha mutlu olacağınız bir alan haline getirme isteğiniz artabilir. Ev ve aile ile ilgili bir takım belirsizlikler ortaya çıkabilir. Net ve sağlam kararlar almaya özen göstermelisiniz. Bu dönemin en önemli, Neptün'ün en önemli olaylarından biri. Net olun, kafa karışıklığına gelmeyin.
3 Haziran'la 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda durağan halde olacak. Aile ve evle ilgili konularda bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu dönemi geçmiş meseleleri de çözmek için değerlendirebilirsiniz. 7 Ağustos 2025'te Neptün tekrar retroya başlayacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişimle ilgili geçmişte çözülmemiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu süreç eksik kalan konuları tamamlamak için bir fırsat da olabilir. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün balığa geri dönmüş olacak. Yakın çevreniz ve iletişimle ilgili daha önce fark edemediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu dönemde netlik kazanmaya çalışın. 9 Kasım 2025 tarihi ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün balık burcunda durağan pozisyonda olacak. İletişim ve öğrenme alanlarında bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevreyle ilişkilerde eski meseleleri çözmeye çalışabilirsiniz bu dönemde. 31 Ocak 2026'da nihayet Neptün tekrar Koç burcuna geçecek. Bir daha geri dönmemek üzere. Ev ve aile ile ilgili yeni bir dönemi başlatacak. Bu süreçte aile bağlarınızı güçlendirme ve ev hayatınızı yeniden düzenleme fırsatınız olacaktır. Aile bağlarınızı güçlendirmek ve geçmiş yaraları iyileştirmek için bu dönemi iyi değerlendirin. Evle ilgili önemli kararlar alırken aceleci olmayın. Detaylara dikkat edin. İçsel huzur ve duygusal güvenlik konularında öncelik verin. Bu süreç yükselen oğlakların aile, yuva, kökler ve iletişim alanlarında büyük farkındalıklar ve değişimler yaşamasına neden olabilir. Gerçeklikle sezgiyi dengede tutarak bu etkilerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Merhaba kovalar, Neptün'ün önümüzdeki sene hareketleri sizin 2. ve 3. evinizde etkili olacak. 2. ev maddi kaynaklar, değerler ve öz değerle ilgiliyken 3. ev iletişim, öğrenme, yakın çevre ve kardeşlerle ilişkilidir. Bu süreç finansal durumunuzu yeniden gözden geçirmenizi, öz değerinizi keşfetmenizi ve iletişim becerilerinizi geliştirmenizi sağlayabilir. Neptün 14 senedir ya da yaklaşık 14 senedir Balık burcunda seyahat ediyor. Bu süreçte 2. evinizde olduğu maddi kaynaklar, para kazanma yolları, kişisel değerler ve öz değerlerle ilgili bir ev burası. Neptün'ün bu evde hareket etmesi bu konulara hayal gücü ve sezgisel bir derinlik getirirken aynı zamanda belirsizlikler, kafa karışıklıkları, aldatma, aldatılma durumlarında yaşatmış olabilir size. Gelir kaynaklarınızda belirsizlik ve dengesizlikler ortaya çıkmış olabilir. Maddi konularda gerçekçi planları yapmak zorlaşmış olabilir. Bütçe kontrolünü iyi yapamamış olabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi sorguladığınız bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Öz değerinizi dışsal kaynaklardan değil, içsel dünyanızdan bulmaya çalışmış olabilirsiniz. Parayla ilgili aşırı idealist yaklaşımlar benimsemiş de olabilirsiniz. Yatırımlar veya harcamalar konusunda net ve stratejik olmak bu dönemde çok önemliydi sizin için. Sanatsal ve manevi alanlardan gelir elde etme olasılığınız da artmış olabilir. Maddi kaynaklarınızı başkalarına yardım etmek için de kullanma arzusu duymuş olabilirsiniz. Ama Neptün artık Balık burcundan çıkacak ve Koç burcuna yerleşecek ve 3. evinizde etkili olacak Neptün. İletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatlerle ilgili bir ev burası. Neptün'ün bu evde hareket etmesi bu alanlara sezgisel derinlik ve hayal gücü getirirken aynı zamanda kafa karışıklıkları, belirsizlikler, aldanma, aldatılma konularını da gündeme getirebilir. Kendinizi ifade ederken sezgisel bir derinlik kazanabilirsiniz ancak iletişimde yanlış anlaşılmalara, kafa karışıklıklarına, aldatma, aldatılma konularına dikkat edin. Sözlerinize daha dikkatli kullanın. Açık bir şekilde kendinizi ifade etmeye özen gösterin. Yanlış anlaşılmalara karşı. Yakın çevrenizde veya kardeşlerinizle daha manevi ve sezgisel bir bağ kurmak isteğinde olabilirsiniz ama bu ilişkilerde belirsizlikler ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizdeki kişilere karşı aşırı idealist beklentiler içinde olabilirsiniz. Bu da sorunlar yaratabilir.
Yaratıcı veya manevi konularda öğrenmeye açık olacaksınız. Ancak zihinsel odaklanma ve disiplin gerektiren konularda zorluklar yaşanabilir. Hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz eğitimlere yönelmek faydalı olabilir. Kısa seyahatlerde daha çok ruhsal arayışlar içinde olabilirsiniz. Ancak planlarınızı dikkatlice yapmanıza fayda var. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Önümüzdeki bir sene Neptün hareketlerinin yükselen Kova burcuna etkilerine şöyle bir bakalım. Kısaca özetle. 31 Mart 2025'te Neptün Koç'a geçecek. İletişim, öğrenme ve yakın çevreyle ilgili konularda yeni bir dönem başlatacak. Bu süreçte sezgileriniz artabilir ancak mantıklı ve net düşünmeye dikkat etmeniz gereken bir dönem bu dönem. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda durağan pozisyonda olacak. Yakın çevre, kardeşler ve iletişimle ilgili konularda bir duraksama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süreçte bu alanları yeniden değerlendirme fırsatı da bulabilirsiniz. 7 Ağustos 2025'te Neptün retroya başlayacak. Maddi konular, özdeğer ve manevi değerlerinizle ilgili geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemi eksik kalan konuları tamamlamak için kullanabilirsiniz. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün Balığa geri dönmüş olacak. Maddi kaynaklarınızla veya özdeğerinizle ilgili daha önce fark edemediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu dönemde netlik kazanmaya çalışın. 9 Kasım 2025 tarihi ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. Finansal durumunuz ve özlerinizle ilgili bir duraklama yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kaynaklarınızı daha iyi yönetmek için adımlar atmanız gerekir. Ve nihayetinde 31 Ocak 2026'da Neptün geri dönmeksizin artık Koç burcuna geçmiş olacak. İletişim ve öğrenme alanında yeni bir dönem başlatacak. Bu süreçte sezgisel ve yaratıcı yönlerinizi kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. İletişim ve öğrenme süreçlerinde netlik sağlamaya çalışın. Hayal gücünüzü pratik yollarla ifade etmeye özen gösterin. Yakın çevrenizde ilişkilerinizde sınırlar koymayı ve dengeli bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmeniz gerekecek. Bu süreç yükselen Kova'nın finansal kaynaklarını ve iletişim becerilerini dönüştürmesine yardımcı olacak. Gerçekçi planlar yaparak ve sezgilerinizle mantığınız arasında denge kurarak bu dönemi verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Merhaba balıklar, Neptün'ün önümüzdeki yıl hareketleri sizin 1. evinizde ve 2. evinizde etkiler yaratacak. 1. eviniz kimlik, dışa yansıyan imaj, fiziksel görünüm ile ilgiliyken 2. eviniz maddi kaynaklar, özdeğer ve kişisel kazançlar üzerinde etkiler yaratacaktır. Bu süreç kimlik duygusunun ve özdeğerin yeniden şekillenmesi, hayal gücü ve sezgi gücünün artmasıyla bir dönüşüm sağlayabilir. 14 senedir Neptün Balık burcundaydı, 1. evinizdeydi. Bireyin kimliği, fiziksel görünümü, dışa yansıyan imajı ve hayatta bıraktığı izlenimle ilgili bir ev, 1. ev. Neptün'ün burada hareket etmesi, balıkların kimlik ve kişisel algılarıyla ilgili derin bir dönüşüm süreci yaşamalarına neden olmuş olabilir. Kendinizi daha manevi, sezgisel ve yaratıcı bir şekilde ifade etme arzusu duymuş olabilirsiniz. Gerçek doğanızı keşfetmek ve hayatta ne istediğinizi anlamak için bayağı bir uğraş vermiş olabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmış olabilirsiniz. Daha dikkat çekici veya idealize edilmiş bir imaj yaratma arzusu doğmuş olabilir. Dışarıdan görünen kimliğinizle içsel hisleriniz arasında bir uyumsuzluk varsa onu düzeltmiş de olabilirsiniz. İnsanlara karşı aşırı empatik ve duyarlı hale gelmiş olabilirsiniz bu dönemde. Bu durum çevrenizdekilerin sorunlarını çözmeye çalışırken kendinizi ihmal etmenize neden olmuş olabilir. Sanatsal ve manevi alanlarda yaratıcı bir yükseliş yaşamış olabilirsiniz. Umarım fazla gerçeklikten uzaklaşmamışsınızdır. Ve artık Neptün Koç burcuna geçecek. 2. evinize maddi kaynaklar, para kazanma yolları, kişisel değerler ve öz değerlerle ilgili bir ev burası. Neptün'ün burada hareket etmesi bu alanlara sezgisel bir derinlik ve idealizm getirirken belirsizlikler, hayal kırıklıkları da yaratabilir.
Gelir kaynaklarınızda dalgalanmalar veya belirsizlikler yaşanabilir. Maddi konularda planlar yaparken daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu süreçte kendi yeteneklerinizi keşfetme ve öz değerinizi arttırma fırsatınız olacaktır. Maddi dünya ile ilgili manevi değerlerle arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Parasal konularda idealist yaklaşımlar benimsemek hayal kırıklığına yol açabilir. Sanatsal ve manevi konularda gelir elde etme potansiyeliniz artabilir, ancak net ve stratejik planlar yapmanız önemlidir. Önümüzdeki bir sene Neptün'ün hareketlerinin balık burcularına olan etkisini şöyle kısaca bir özetlemek istiyorum size. Dediğim gibi 31 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçecek. Maddi kaynaklarınızla, öz değerinizle ilgili bir yeni dönem başlatacak. Gelirlerinizi arttırmanın yaratıcı yollarını bulabilirsiniz. Ancak maddi konularda gerçekçi olmanız gerçekten önemli. 3 Haziran 7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Neptün Koç burcunda duran pozisyonda olacak. Maddi kazançlar ve özdeğer konularında bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. Bu süreçte değerlerinizi yeniden değerlendirme fırsatı da bulabilirsiniz. 7 Ağustos 2025 tarihinde Neptün retroya başlayacak. Kimliğiniz ve kişisel imajınızla ilgili daha önce çözülmemiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde kendinize dair daha derin bir farkındalık geliştirebilirsiniz. 22 Ekim 2025 tarihinde Neptün Balık burcuna geri dönmüş olacak. Kendinizi ifade etme biçiminiz ve dışa yansıyan imajınız üzerinde tekrar çalışmanız gerekebilir. Daha önce fark etmediğiniz kişisel ihtiyaçlarınız bu dönemde belirginleşebilir. 9 Kasım 2025 ile 9 Ocak 2026 arasında Neptün Balık burcunda durağan pozisyonda olacak. Kendi kimliğiniz ve kişisel hedeflerinizle ilgili bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. İçsel dönüşüm ve kendinizi anlama sürecine odaklanmak önemlidir. 31 Ocak 2026 tarihinde Neptün tekrar Koç burcuna geçecek. Maddi kaynaklar ve öz değerle ilgili yeni bir dönem başlatabilir. Bu süreçte yaratıcı ve sezgisel yönlerinizi kullanarak gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı ve harcamalarınızı dikkatli bir şekilde planlayabilir ve finansal gerçeklik burada çok önemli olacaktır. Kendi değerinizi keşfetmek ve öz değerinizi arttırmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Bu süreç yükselen balıkların kimlik, maddi kaynaklar ve öz değer alanlarında önemli dönüşümler yaşamasına neden olabilir. Hayal gücüyle gerçeklik arasındaki dengeyi kurarak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.